Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihte ilk kez toprak kaybetmesine neden olan 26 Ocak 1699 tarihli Karlofça Antlaşması, gerileme döneminin ilk adımıydı. Bu durum, aynı zamanda hanedanlığın Avrupa'yı örnek almasına neden olacaktı. Ancak gelişme adı altında gelen lüks düşkünlüğü ve sınıfsal ayrımcılık beraberinde kaosu getirdi. Bu kaostan beslenen Yeniçeri patronu Halil, etrafına topladığı destekçileriyle bir isyan başlatacaktı. Bu güçlü isyana direnemeyen dönemin padişahı 3. Ahmet, görevinden feragat etti ve saltanatı, yeğeni 1. Mahmud'a devretti. 27 yıllık hapis hayatından sonra tahta geçen 1. Mahmud, büyük şeyler yapmayı hedefliyordu. Yıllarca kafeste tutulmasına rağmen, zekası ve çalışkanlığından ödün vermeyen 1. Mahmud, aldığı derslerin hakkını 35 yaşında padişahlığa geldiğinde verecekti. İlk başlarda isyancıların isteklerini gerçekleştirse de, bu uzun sürmedi. Planlarını yapan padişah, isyancıları sağ gösterirken soldan vurdu. 15 Kasım 1730'da, huzuruna çağırdığı patronu Halil, yalnızca 2 yardımcısıyla, Topkapı Sarayı'na geldiğinde öldürüldü. Peşi sıra, patronu Halil'in yardımcılarını da halka linç ettiren 1. Mahmud, İstanbul'u huzura kavuşturdu. Gerileme sürecini bir süreliğine de olsa yavaşlatan padişah, başta Sırbistan olmak üzere, birçok ülkeyi geri aldı. Başta askeri olmak üzere her alanda büyük başarılara imza atılan 1. Mahmud dönemi 24 yıl sürdü. Son 2 yılı, varis belası ile geçen padişah, yataklara düştüğünde en büyük darbeyi kardeşinden alacaktı. Yürüyemeyecek durumuna rağmen ülkeyi kurtarmak için halkını selamlayan, doktoru tarafından yasaklanmasına rağmen ata binerek camiye giden padişah, Topkapı Sarayı'nın kapısında bayıldı ve bilinci kapandı. Yapılan muayenede vefat ettiği söylenen 1. Mahmud'un ardından, alelacele tahta 3. Osman geçirildi. Ancak, eski padişahın kabrinin başında tek başına Kur'an okuyan hafız, akşam saatlerinde boğuk sesler işitti. Korkulu ve heyecanlı bir şekilde saraya dönen hafız, uzun uğraşları sonucu, haremin baş sorumlusu Kızlar Ağası'na ulaşabildi. 1. Mahmud'un ölmediğini iddia eden adamın anlattıkları, 3. Osman'a haber edildi. Taht hırsı, insanlığının önüne geçen 3. Osman, anlattıkları sonrası hafızı ortadan kaldırttı. Komaya giren 1. Mahmud'u ise, mezarın içinde bir başına bıraktı. Böylelikle, Osmanlı tarihine en iz bırakan padişahlardan 1. Mahmud, canlı canlı ölüme terk edilmiş oldu. Kimi tarihçiler bunun bir şehir efsanesi olduğunu söylese de, bazı kaynaklar halen doğru olduğunu belirtiyor.